Şimdi gözlerini kapat. Ne evren, ne karma, ne tanrı, ne din. Bunların hepsi insan zihninin yarattığı kavramlar. Bizim ilgilendiğimiz, anlam yüklediğimiz şeyler. Bir şeyleri gerçekten bilmek, öğrenmek istiyorsan önce kendini bilmelisin. Çünkü farkındalık buradan başlar. Farkındalık güzel bir şeydir. Ama günümüz toplumunda seni hayattan soyutlayabilir. Farkındayım deyip ticaretle uğraşan biri sadece bazı şeylerin farkındadır. Oysa gerçek farkındalık hem bir lütuf hem de bir lanettir. Cehalet mutluluktur sözü boşuna söylenmiyor. Çünkü ne kadar farkında olursan diğer insanlarla aranda o kadar mesafe oluşur. Önce kendini sorgulamaya başlarsın. Sonra hayatını. Sonra aileni. Sonra arkadaşlarını. Kendinin farkına vardığında becerilerini geliştirir, eksik yönlerini kabul eder ve zaten sahip olduğun yeteneklerle neler yapabileceğini gördüğünde her şeyi yapmak istersin. Çevrende olup bitenleri daha iyi algılarsın. Olaylara verdiğin tepkiler yavaşlar. Tıpkı o filmdeki gibi. Hani bir hap içip her şeyi hatırlamaya başlayan o adam vardı ya. İşte zihnini bu şekilde eğitirsen yapabileceklerine sen bile inanamayacaksın. Her şeyi fark etmeye başlarsın. Ama bunun bir bedeli var. Aşırı farkındalık ağır psikolojik süreçleri de beraberinde getirir. Kendini bir organizma olarak görmeye başlarsın. Farkındalığın en uç noktası zazendir. Ama batılaştırılmış versiyonundan bahsetmiyorum. Gerçek zazen binlerce yıllık Sanskritçe metinlerden süzülmüş bir bilgeliğe dayanır. Şimdi sor kendine. Yataktan kalkamıyorum. İnsanlar kıyafetim hakkında ne düşünür? Ben işe yaramazım. Başlıyorum ama sıkılıyorum. Bana kimse istediğim gibi davranmıyor. Bunlar sen değilsin. Bunlar senin zihninin oyunları. Bu video bittiğinde ne panik atak, ne anksiyete, ne de üşengeçlik kalacak. Çünkü burada anlatacaklarımı gerçekten uygularsan hayatın değişecek. Videonun sonunda ve aralarında bu tekniklerin nasıl işe yaradığını açıklayacağım. Ellerine bak. 10 parmağın var ama kaçının farkındasın? Bu videoda vereceğim pratiklerle hayata bakış açın değişecek. Çünkü farkında olmayan insanları kontrol etmek kolaydır. Şirketler de tam olarak bunu yapıyor. Seni elinde tutmak istiyor. Ama artık seçim yapma zamanı. Farkında olanlardan mı, uyuyanlardan mı olacaksın? Farkındalık, insanın kendi ve çevresini bilinçli bir şekilde gözlemleyebilmesi demek. Ama çoğu insan farkındalığı sadece bilgi sahibi olmak olarak algılıyor. Oysa farkındalık sadece bir şeyleri bilmek değil, onları gerçekten idrak etmek ve hayatına yansıtabilmekle ilgili. Gerçek farkındalık ne demek? Kendi zihninin gözlemcisi olman lazım. Farkında olan insan zihninden geçen düşünceleri dışarıdan bir gözlemci gibi izleyebilir. Mesela sinirlendiğinde "Şu an sinirliyim. Bu duygu neden oluştu?" diye sorabilir. Çoğu insanın zihni otomatik pilotta çalışır ve duygularına kapılıp gider. Ama farkındalık bu otomatik pilotu kapatıp direksiyona geçmektir. Koşullanmaları ve inanç sistemlerini sorgulamalısın. Çocukluktan beri öğretilen, toplumun dayattığı ya da bilinçsizce kabullendiğimiz birçok düşünce var. Başarılı olmak için şu kadar saat çalışmalısın. Şu mesleği seçersen mutlu olursun. Şu marka kıyafet giyersen değerli hissedersin. Gerçek farkındalık bu tür kalıpları sorgulamaktır. Kendi gölgene bakabilmek zorundasın. Farkındalık demek sadece pozitif yönleri görmek değil, kendinin karanlık tarafını da görebilmek, egonu tanımak, hatalarını kabul edebilmek demek. Çoğu insan farkındalık seviyesini arttırmaya başladığında bir şok yaşamaya başlar. Çünkü kendisiyle yüzleşmek zorunda kalmıştır. Kendinde nelerin eksik, nelerin fazla olduğunu fark eder. Sadece bilmek yetmez. Uygulamak gerekir. Bugün herkes mindfulness ya da kişisel gelişim konuşuyor. Ama bu bilgileri gerçekten hayata geçiren çok az insan var. Farkında olmak demek, bilgiyle şişinmek değil, o bilgiyi birebir yaşamak ve paylaşmak demektir. Toplum uyum ve mesafe dengesini kurabilmek gerekli. Sen de fark etmişsindir. Farkındalık seviyen arttıkça diğer insanlarla arana bir mesafe giriyor. Çünkü onların artık dert ettiği şeylerin çoğu sana anlamsız geliyor. Ama burada önemli olan tamamen soyutlanmamak. Farkında olup yine de insanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilmek. İşin ustalık kısmı budur.
Farkındalık bir kez başladığında durdurulamaz bir süreçtir. Ama bu sürecin hem özgürleştirici hem de zorlayıcı olduğunu bilmek önemli. Senin farkındalık konusunda şu anda en çok zorlandığın ya da üzerine düşündüğün nokta ne? Bunu gerçekten bir düşün. Pratikler, meditasyon, farkındalık. Öncelikle herhangi bir parmağınıza en az kullandığınız parmağınızı seçerek bir iplik bağlayın ve bunu her gün değiştirin. Her gün farklı bir parmağınıza bağlamaya özen gösterin. İkinci pratik, meditasyon, farkındalık. Dik oturun. Kaslarınızı gevşetin ve başınızı dik tutun. Gözlerinizi kapatın ve derin nefes alıp vermeye başlayın. Burnunuzdan nefes alın, ağzınızdan verin. Bunu devam edin. Her nefes aldığınızda kendinizi şişen bir balon gibi hayal edin. Her nefes verdiğinizde ise inen bir balon gibi düşünün. Balonun rengini siz belirleyin ve onu gittikçe büyütün. O kadar büyük olsun ki içinde her şeyi yapabildiğinizi hissedin. Şimdi etraftan topladığınız çalı çırpıyı hepsini bir araya getirdiğinizi düşünün. Hayal edin. Bu topladığınız materyalleri tam göbek deliğinizin olduğu yere koyun. Önce onu yakmaya çalışın. Daha sonra tutuşturduğunuz ateşi harlamak için tüm dertlerinizi, sizi rahatsız eden hastalıklarınızı, düşünce kalıplarınızı, sevmediğiniz ilişkileri ve kötü anılarınızı ateşe atın. Ateşin büyüdüğünü hayal edin ve onu bir süre yanmaya bırakın. Ateşte elinizi uzatıp ısınmaya başlayın. Göreceksiniz ki topuklarınızdan başlayan ısı vücudunuzu kaplayacak. Çok fazla yanmaya başladığınızda ateşi mutlaka söndürün. Sonra pratiği bitirebilirsiniz. Üçüncü pratik, farkındalık, meditasyon. Bu uygulama hem daha kolay uykuya dalmanızı hem de günü gözden geçirmenizi sağlayacak. Yatağa geçtiğinizde sırt üstü uzanın ve başınızın altına yastık koymayın. Düz bir şekilde uzanın. Hiçbir kasınıza enerji göndermeyin. Tamamen hareketsiz, tabiri caizse ölü bir beden gibi yatın. Yüz kaslarınızı, göz kapaklarınızı ve hatta kirpiklerinizi bile gevşetin. Nefes alıp vererek vücudunuzu adeta bir hamur gibi rahat bırakın. Şimdi sabah kalktığınız andan itibaren gece yatağa girene kadar yaptığınız her şeyi gözden geçirin. Sabah nasıl uyandığınızı, ayağınızı yere nasıl bastığınızı, yataktan nasıl kalktığınızı hayal edin. Tuvalete gidişinizi, yüzünüzü yıkamanızı, kahvaltınızı, tüm gün boyunca yaptığınız her şeyi bir filmmiş gibi hayal edin. Bunların hepsini zihninizde canlandırın. Sanki günü yeniden yaşıyormuş gibi bunları tekrar zihninizden geçirin. Takıldığınız yerde başa dönün. Tekrar baştan başlayın. Bu pratiğin anksiyete üzerindeki olumlu etkileri bilinir ve doğrudan uykuya dalmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca çok farklı deneyimlerle yaşayacağınıza eminim. Dördüncü pratik, farkındalık, meditasyon. Bu alıştırmada gün boyu kullandığınız elinizin tersini kullanarak işleminizi yapmayı deneyin. Eğer sağ elinizi kullanıyorsanız sol elinizle yazmaya, yemek yemeye, dişlerinizi fırçalamaya, saçınızı taramaya ve kapıları kapatmaya kadar çalışın. Eğer solaksanız tüm bu aktiviteleri sağ elinizle yapın. Bu çalışma beyninizin farklı bölgelerini aktive ederek farkındalığınızı arttıracaktır. Ayrıca yediğiniz yemeklere odaklanarak farkındalığınızı bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Bir yemeği yerken içindeki malzemeleri düşünün. Bu malzemelerin nereden geldiğini, kimler tarafından yetiştirildiğini hayal edin. Örneğin bir domatesin hangi tarlada yetiştiğini, hangi ustaların onu işlediğini, nasıl sofranıza kadar geldiğini gözünüzde canlandırın. Bu farkındalıkla yemeğinize şükredin ve teşekkür edin. Bu pratikleri günlük rutin olarak yapmaya çalışın. Yapamayacağınızı düşünüyorsanız en azından haftada 1 veya 2 kez denemeye gayret edin. Emin olun, zamanla farkındalığınız gelişecek. Unutmayın, farkındalık bir tartışmada susup beklemek değildir. Ya da kavgada karşı tarafın vurmasını beklemek değildir. Farkındalık olayların nasıl geliştiğini anlamak, bilinçli bir şekilde hareket etmektir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sevgiler, hoşça kalın.